Herkese merhaba. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Yeni bir bahçe videosuyla karşınızdayız. Bahçemiz artık kurumaya başladı. Sonbaharın etkisiyle çok fazla bir şey kalmadı bahçemizde. Biberlerimiz var burada. Patlıcanlarımız, biberlerimiz. Fasulyeler böyle biraz yine uç kısımlarında var. Şurada biraz domates kaldı. Yani artık çok fazla bir şey kalmadı. Şimdi patateslerimiz var. Hiç sökemedik patateslerimizi. Burada otların arasında kaldı. Böyle her yer ot. Biliyorsunuz bizim bu bahçe otu çok seviyor. Yani devamlı ot çıkıyor. Kaç defa çapaladık bu bahçeyi normalde. Ama yine aynı şeklini dönüyor, yani aynı şeklini alıyor. Şimdi biraz patates döküyoruz bakalım. Patatesimizde verim nasıl? Yani çok bu yıl patateslerde verim çok güzel değil diyorlar ama evet, biraz küçük. Bakalım ilerleyen kısımlarda nasıl olacak patateslerimiz. Güz mevsimi olduğu için dalında da çok fazla sebze durdurmamaya çalışıyoruz. Yani büyüyenleri kopartıyoruz. Çünkü bazen hava durumu da çok fazla tutmuyor. Bir bakmışsın birden üşümüş. Yani sebzeler boşa gitmiş. Evet, o kadar çok buradan patlıcan kopardım. Tam da oturduğumuz alanın yanında. Ama bu patlıcanı görmemişim. Tohum olmuş. Kocaman. Şimdi şöyle büyüklerinden biberlerimi toplayacağım. Ama o kadar taze ki bunlar hafif de böyle soğuyunca, havalar biraz daha soğuyunca böyle çıtır çıtır oluyor. Yani yemeklerin yanında falan sofrada tüketilmesi daha bir lezzetli oluyor. Bakalım ne kadar biberimiz çıkacak bugün. Evet. Evet, bir fare kardeş var burada. Ama kaçtı mı? Kaçtı. Yakalayamadım maalesef. Fareler de var bahçede. Ara ara görüyoruz. Şuradan patlıcanlarımı da toplayayım. Bu kadar taze ki.
Dolma biberler de bebek, böyle bir lokmalık. Bunların dolması da çok güzel oluyor. Ama bu yıl fazla dolma biberim yok. Yani bir sürü tohum ektim ama farklı farklı biberler çıktı. Daha doğrusu ilk başta bir üşüdü. Ondan sonra karıştı. Evet, şöyle dalında olanlardan artık zamanı yavaş yavaş geçiyor. O yüzden dökümlerde düşüş var. Patlıcan hariç. Patlıcan soğuk havaları daha çok seviyor. Sıcaklarda değil de böyle soğuk havalarda daha fazla verim oluyor. Biraz küçük. Hep söylüyorum, kendim yetiştirmesem böyle ilaçlı, hormonlu falan zannederim. O kadar güzel boyu. Maşallah. Şöyle toplamaya devam ediyorum. Çiçek açmış, bakın güzlemiş. Havalar soğuk gitmezse bunlar bir sürü biber olur. Ama genelde üşür. Bakın çiçeklerini görüyor musunuz? Nasıl güzel çiçek açmışlar. Bunlar güzlemiş. Minik minik döker artık. Ama dediğim gibi havalar soğuk olursa üşür. Evet, şöyle devam edelim. Şimdi patlıcanlarını topladım. Şu biberleri alalım. Çok zevkli bir iş ya bu, gerçekten. Sebze toplamak. Her sebzeyi toplamayı o kadar sevmiyorum. Mesela domates toplamayı çok sevmiyorum. Mesela biber toplamak aşırı zevkli. Ya domates de öyle ama biraz fazla olduğu zaman biraz böyle elleri leke yapıyor. Yani tüm sebzeleri toplamak zevkli ama böyle biber, patlıcan, bu tarz sebzeleri toplarken daha bir hoşuma gidiyor. Nedense. Yani öyle. Bakın. Şurası güzlemiş. Bakın yukarıya doğru. Buradan bakın biberlerini böyle bir sürü küçük küçük dökmüş. Tazecik, hormonsuz.
İlaçsız. Diğer taraflar mısırlar falan kuruyunca bu ortada böyle çölde vaha gibi kalmış benim biberle patlıcanlar. Bahçede çok iş var. Bu mısırlar falan kopartılacak aslında. Ama fırsat bulup bir türlü o işleri de yapamıyoruz. Okullar açıldı. Çocukların eğitimi derken. Daha böyle arada kopartmadığım mısırlar falan da var. Bunları da kopartmam lazım. Bakın böyle. Biliyorsunuz bunlar çatlak mısır. Şöyle bir tane hemen. Ama bakın nasıl güzel. Maşallah. Şurada bir tane daha var. Yani şurada da var. Bakın onlar yeşil. O yüzden arada kuruyanlar oluyor. Onları kopartıyorum. Bu da tohumluk olmuş. Kızarmış. Tek elimle tutup tek elimle çekiyorum. Bazen toplamaya dalıyorum. Kaydırabiliyorum bazen telefonu. Bu da balık biber dediklerinden mi acaba, ama hiç ekmemiştim. Balık biber. Artık yavaş yavaş biberlerin sonuna yaklaşıyorum. Dediğim gibi güz mevsiminde domates olsun, işte biber olsun, biraz temkinli yaklaşmak lazım. Yani dalında çok fazla sebze bırakmayalım. Bazen aniden üşüyor. Yazık oluyor ondan sonra. Bir de sebzeleri ne kadar çok toplarsak o kadar çok döker. Her zaman söylüyorum. Böyle dalında gördüğünüz büyük sebzeleri mutlaka toplayın. Şu tarz biberler var. Bunlar acı, dolma biber gibi. Dolma bibere de benzemiyor ama birkaç defa dolmasını yaptım. Gerçekten çok acı.
Bunlar acı olan biberlerim. 7 veren. Çıtır çıtır. Güz mevsiminde gerçekten pazardan da alsanız o gelen biberleri hani dikkatinizi çeker belki. Çıtır çıtır oluyor. Elmalar da öyle ya. İlk mesela biraz o soğukta hafif kalsın isterler. Ondan sonra toplarlar. Yine epey biber topladım. Şurada kaymakam fasulyeleri var. Daha kendisi çıkmış. Daha önceki senede burada kaymakam fasulyesi vardı. Bakın henüz olmamış ama bunları biliyorsunuz kuru fasulye gibi piyazını falan yapıyorlar. İri iri oluyor fasulyesi. Henüz kurumamış galiba. Kuruyan varsa bakayım ama arasına. Bakın burada var. Hemen şöyle göstereyim. Bakın şimdi şöyle toplanıyor bu. Kuruyacak. Bunu böyle olana kadar koparmıyoruz dalından. Kuruduktan sonra çıkartıyoruz. Hemen de çıkartılmıyor içi. İlla bunlar kuruyacak. Kuruduktan sonra çıkartılacak. Annem falan gördün mü ya? Evet, biberlerimi topladım. Şurada bir tane daha kaldı. Onu da alayım. Diğer sebzelerle devam edeceğiz. Bamyalar da artık böyle değişmiş ama bakın şu dip kısımlar ne kadar taze dökmüş. Şurada bir hafif böyle bir yeşerme olmuş dibinden. Bakın güzel güzel bamyalar çıkmış. Tazecik. Evde ayıklarım artık şöyle içine bırakacağım. Biraz kartlaşmış. Şurada da var bir tane.
kadar taze ki şunlar. Yine aynı şekilde bunun dibi de böyle bakın taze taze dökmüşler. Şurada. Yani yukarı kısımlarda kalmamış neredeyse. Uzun uzun uzamış ama artık yok. Diplerden tekrar böyle bamya dökmeye başlamış. Yoğunluktan çok fazla ilgilenemiyoruz. Bahçede emek istiyor. Biraz ilgilenebilsek böyle fazla ot kalıyor bahçede. Hani ot ilacı falan da biz atmayınca bahçeyi otlardan arındırmak gerçekten neredeyse imkansız oluyor. O yüzden tabii o verimi biraz düşürüyor. Düşürmüyor değil. Ama yine de yani ihtiyacımız olan her şeyi bahçeden karşılıyoruz. Bakın bunu daha önce görmemişim ama çok sertleşmiş. O kalsın. Bunların diplerinde yine görünmeyen kısımlarında bamyalar. Bakın şurada. Evet. Bamya da bitti. Şimdi şurada kabaklar var. Kara kabak. Devam edeyim. Şuralarda varsa. Evet. Şurada da var. Şu ileride de var. Onları da koparalım. Bakın şurada. Böyle minik dökmeye çalışıyor hala maşallah. Şunları bir alalım. O kadar taze ki. Bunu biraz dipten kopardım. Evet. 2 tane de şurada var. Biraz da hunnap toplayalım. Yani çocuklar yer. Bana gerçekten aşırı tatlı geldi. O yüzden fazla yiyemiyorum ben. Hem çok aşırı tatlı. Şekeri olanlara falan tavsiye ediyorlar diye biliyorum bunu. Ölümsüzlük meyvesi olarak da biliniyor. Bu hunnap, yani yanlışım varsa düzeltin ama bilmiyorum. Yani tam emin olmamakla birlikte bir diğer ismi de o galiba. Ama çok tatlı, aşırı tatlı. Dikenleri de var, böyle batıyor insanın eline.
toplarken. Artık olgunlaşmış. Böyle biraz kovamın üzerine topladım. Bunu biz dikmedik. Satın aldığımızda bahçeyi içinde vardı. Ama ilk defa meyve veriyor. Biraz elma gibi tadı. Oğlum da elmayı çok seviyor. Muhtemelen bunu da sevecektir diye düşünüyorum. Evet. Çıtır çıtır. O kadar da güzel ki. Sadece aşırı tatlı geldi bana. Çok güzel aslında. Evet, kabakları buradan da kopardım. Biraz kabak. Yavaş yavaş. Burada soğan vardı. Daha önce biliyorsunuz, bakın taze soğanlar tekrar çıkmaya başlamış. Yani böyle ufak ufak. Yani bir yandan bahçe olduğu zaman yani içinden mutlaka yiyecek bir şeyler, bir yeşillik. Yani hiçbir şey olmasa yeşil ot, yabani ot. Bakın her yer semizotu. Yani mutlaka bir şey çıkıyor. Evet. Eşim patatesleri biraz sökmüş yarıya kadar. Bir kasa mı oldu? Evet. Bir kasa patatesimiz olmuş. Fena değil patates. Yani yarı olmamış ama bir kasa patates var. Bu patatesleri zaten tohum alarak ekmedim. Hani kendi bahçemin tohumundan. Bir de bahçede işte motorla söktük patatesleri, geçen sene sökemediğimiz için. Motorun parçaladığı patatesler boşa gitmesin diye buraya ekmiştim. Oradan çıkan patatesler bunlar. Yani hem patatesler değerlenmiş oldu, hem de kışlık yiyecek patateslerimiz çıkmış oldu. Daha şu yukarı tarafta da var. 1,5 çizi de orada var. Yani yeter. Şimdi şurada salatalıklarımız var patateslerin üzerinde. Fasulyelerde var mı bilmiyorum. Şöyle bir de onlara bakayım. Ondan sonra gideceğiz artık yavaş yavaş. Fasulyeler artık şu dip kısımları geçti. Şuralar şöyle güzlemeye başladı. Bunu bugün toplamayacağım, artık birkaç gün sonra. Şöyle uç kısımlarından olanlardan toplayacağız. Salatalıklarımız artık kalmamış. Onlar da tamamen geçmişler. Yani şu yerdekilerde küçük küçük belki verirse bilmiyorum ama şu anda yok. Artık domatesler böyle. Bundan sonra artık büyüyenler olursa onları kopartacağız. Ya zaten çoğunu topladık. Yani dalında büyük domates bırakmadık. Böyle ara ara birkaç tane çıkarsa onları alacağım. Bir küçücük salatalık. Onun dışında bahçede şu anda toplayacak bir şey yok. Bakalım, şöyle biraz daha şu tarafa doğru gideyim. Burada evet, biraz fasulye var. Şu taraf yine yıkılmış yere. Biraz fasulye var. Ama bugün toplayamayacağım. Çocuklar da gelecek. Şimdi eve gitmem lazım. Bakalım buradaki karnabahar ve brokolilerimin durumu. Hafif böyle göbeklerini kapatmaya başlamışlar. Brokoliler de bu yıl böyle oldu. Yani çok güzel değil. Ama yapacak bir şey yok. Bakın çiçek açar gibi. Böyle.
Fasulyeler uç kısımlarında yine güzlemişler. Bakın bayağı var epeydi. Ama işte dediğim gibi bugün toplayamayacağım. Bahçemizdeki son durumlar böyle. Bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.